sonsuz bilincin içinde sürekli olarak belli istekler beliriyor. Ve seninle beliren istekler aslında zaten senin olduğun şeydir. İnsan ancak ve ancak sadece kendi olduğu şeyi ister. Çünkü içten içe zamansız boyutta kendinin o olduğunu ya da istediği şeyin kendisinin olduğunu bilmektedir. Zaten istediğin şeysindir, fakat istemek o kadar garip bir illüzyon yaratır ki sen zihninde ona sahip olmadığını ya da kendinin o olmadığını kendine söyler durursun. Ve istemeye devam ettiğin her seferinde onu gelecek bir tarihe, bir illüzyonda, zamansızlıkta aslında bir zaman yaratırsın ve onu ulaşılacak bir şeymiş gibi algılamaya başlarsın. İstediğin şey için bir şey yapman gerektiği tamamen benlik duygusunun, egonun yarattığı bir illüzyondur. Eylem bu dünyaya, bu aleme ait bir şeydir ve o da bir illüzyondur. Tek geçerli yasa senin olduğun şeyi kabul etmek, öyle hissetmektir. Hisler eylemlerden daha etkili işler ve bir anda zihne inanılmaz gelen senkronlar olur ve sen o halinle ifade bulmaya başlarsın. O halde istekler zaten bizim olduğumuz hal ise insanın burada yapması gereken tek şey kendini gözlemlemek ve isteklerini gözlemlemektir. Ve saf bir şekilde kalbine sorarak bu istek nereden kaynaklanıyordur? Çünkü zihin bazen öyle bir oyun oynar ki senin bir şey istediğine dair bir illüzyon yaratır. Çünkü sen bir şey isteme oyununu oynamaya başlamışsındır. Oysa içten içe istemeyi istiyorsundur. Ve bu kendi içinde bir girdap, bir döngü yaratır. Ya da istediğini düşündüğün şey aslında istemediğin bir şey olabilir. Bu zihne, bugüne kadar kazınmış öğretilere dayalı oluşturulmuş bir illüzyon olabilir. Bir saplantı geliştirilmiş ve zihin bununla oyalanmak istiyor. Senin mutluluğun önüne bir perde koymak istiyor olabilir. Bu oyun budur. Çünkü tamamen zihnin yarattığı bir gerçeklikle ruhunun zaten bildiği bir gerçeklik üzerinde arasında gidip gelen bir oyundur bu. Senin saf gözlemde kalıp o isteğin zaten sen olandan, ruhundan mı kaynaklandığı yoksa egoya mı dayandığını çözmek gerekir. Eğer egoya dayanıyorsa o istek zaten illüzyondur ve sen saf bir gözlemle bunu görür isen zaten istemediğini görürsün. Ve istemediğini gördüğünde de onunla ilgili bütün sıkıntın buharlaşıp gider ve hakikat ortaya çıkar. Bu hayat sadece bir zihne sığamayacak kadar yücedir. Biz bazen sadece kendi hayatımızın var olduğunu düşünüp benim bu isteğim niye olmuyor diye düşünebiliriz. Fakat bizim hayatımız birçok hayata bağlıdır. Ve bizim herhangi minicik bir aksiyonumuz bile birçok hayatın birbirine etkileyecek ve birbiriyle bağlantılı olacaktır. Bizim hayatımız bir filmdir ve sen o kendi filminin baş kahramanısındır. Başka bir insan da senin hayatında bir figüran olabilir, bir yardımcı oyuncu olabilir. Fakat o da kendi hayatında bir baş kahramandır. Ve bütün filmler birbiriyle bağlantılı bir şekilde sonsuz, koskocaman, büyük bir film ortaya çıkarır. İşte bu Tanrı'nın zihnidir. Bu Tanrı'nın bilincidir. Ve bu sadece bir insan zihnine sığmaz. Senin isteğin ruhundan kaynaklanıyor olsa bile bu bambaşka birçok hayata bağlı olabilir. Ve en doğru zaman geldiğinde herkes ve her şey ve tüm varoluş için en doğru zaman geldiğinde kendiliğinden ifade bulacaktır. Ve o an en güzel andır. Ve o an sana sorulsa bu isteğinin
Bir ay önce olmasını ister miydin? Hayır, tam da şu anda ve bu şekilde ortaya çıkmasını isterdim dersin. Çünkü en güzel hali odur. Çünkü o Yaradan'ın kararıdır. Ve Yaradan'ın kararı her zaman en mucizevi ve en neşe veren, en mutluluk verendir. O halde biz zihnimizle bazı şeyleri anlamlandırmaya çalışıp kendimize sıkıntı yaratmak yerine saf var olana ve Yaradan'a teslim olup izin vermek yapılacak en kolay ve en neşeli yoldur. Bu hayatta bizlerin yaptığı hiçbir şey yoktur. Sadece izin vermek ve engel olmak arasında bir seçim yaparız. Ve sen isteğine tutunup mutluluğunu onunla ilişkilendirdiğin her seferinde aslında senin özün içten içe mutluluğunu ona bağlamaman ve senin kendi içinde saf varoluşunla mutlu olman için senin isteklerini geciktirecektir. Ve bu aslında bir korumadır bir nevi. Çünkü sen bir şeyler sonucunda mutlu olacağına dair bir illüzyon yaratırsan, isteğin gerçekleştiğinde yaşayacağın mutsuzluk daha fazlasıdır. Çünkü ben bunu istiyordum, bunun koşuluyla mutlu olacaktım. Fakat şu an daha derin bir mutsuzluk hissediyorum diyebilirsin. Çünkü hiçbir şey sebep-sonuç ilişkisiyle ilerlemez. Aslında sen zaten özünde saf mutluluk ve neşeden var olmuşsundur ve ruhun bunu sürekli olarak görmeni ister, senin hakiki kendini hatırlamanı ister. Bir rivayete göre bir kadın Buda'ya gider ve der ki, ben mutluluk istiyorum. Buda der ki, şimdi istemeyi kaldır. Bu arzudur. Şimdi beni kaldır. Bu egodur. Ortada saf mutluluk kalır. Çünkü sen mutlu olacak bir varlık değil, mutluluğun kendisisindir. Peki bu beliren istekler benim aracılığımla ifade zaten bulan şeylerse ve zamansız olarak baktığında tüm zaman bizim algıladığımız gibi tek bir çizgide ilerlemiyor ve hepsi bir film karesi ise ve ben zaten aslında saf gelecek olarak algılananda sahip olduğum ya da kendi olduğum şeyi istiyor isem, bunu şu anıma çekecek olan şey nedir? Onun zaten sen olduğunu görmendir. Bu sebeptendir ki istemeyi bırakıp zaten istediğin şey olduğunun idrakine varırsan ve serbest bırakırsan senin isteğin kolaylıkla sana gelecektir. Çünkü zaten o istek Tanrı'nın seninle ifade bulmayı istediği şeydir. İnsan egosal zihinden baktığında ve kendisini görünen zannettiğinde tüm doğadan, tüm evrenden ve tüm varoluştan ayrı olduğuna dair bir illüzyon yaratır. Bu da beraberinde bir şeyleri elde etmek için mücadele etmesi gerektiğini, çünkü kendisinin bilinçli bir varlık olarak bir şeyleri almak ve bir şeyleri elde etmek için savaşması gerektiğine dair bir illüzyon yaratır. Oysa insan dahil bu evrendeki her şey tek bir bütün olan sonsuz bilincin yansımasıdır. Her şeyde Yaradan ifade bulur ve her şey aslında onun kararıdır ve her şey onun filmine ve onun hayaline hizmet eder. O halde bu doğada da her şey kendiliğinden olur. Hiçbir şey için mücadele edilmesi gerekmez. Sadece izin verilmesi gerekir. İnsan özgür iradeye sahiptir. İzin verebilir ya da engel olabilir. Fakat olacak olan elbet olacaktır. Sıkıntıyı yaratan tek şey teslim olmayıp mücadele ediyorum deyip engel olmaktır. Oysaki tek yapılacak olan en güzeli, en kolay yol olduğun şeye ve içinde beliren isteğe izin vermektir. Doğada nasıl ki kiraz ağacı kiraz vereceğini bilir, bunun için mücadele etmez, insan da aynıdır. Kiraz ağacı armut vermeye de çalışmaz. Çünkü o ona ait değildir.
Kiraz ağacı armut vermeyi de istemez. Çünkü o ona ait değildir. Onun doğası o değildir. İçinde beliren istek tamamen sana özgü ve sana özgündür. İnek nasıl ki uçmak istemez, kuş da nasıl ki yüzmek istemez. Kuş uçacağını bilir, bunun için mücadele etmesine gerek duymaz. Çünkü onun içinde beliren uçma isteği onun varoluş şeklidir. O sadece kendi ruhuna izin verir. O bir şeyler zihniyle durumları, olayları bulandırmaz. Sadece var olur. Hayat sadece var olmak üzerine kurulmuştur. Var olmaktan daha güzel bir şey yoktur. Fakat insan zihniyle durumları, olayları çarpıtabilir. Gayet güzeldir. Bu da insana özgüdür. İnsan güçlü bir zihne sahiptir ve tekrar kendi olanı hatırlamak için önündeki perdeyi kaldırması gerekir. Ve bu da ancak zihni bırakıp saf var olduğunu kabul etmek ve ben varım ve bunun için mutluyum diyebilmektir. Mutluluğunu bir şeylere bağlamayı bırakır ve senin özünün saf mutluluk olduğunu, merkezinde saf mutluluk olduğunu idrak eder ve sürekli bunu hatırlarsan, hayatta her şey senin için neşeyle var olur ve isteklerin her zaman en güzel şekliyle ifade bulur. Çünkü ifade bulan şey zaten sensindir.